Daha önceki derslerimizde yeni bir dil öğrenirken o dilin kelimelerini öğrenmenin size sonraki aşamalarda çok büyük kolaylık sağlayacağını söylemiştim. İngilizceyi hangi amaçla öğreniyor ve çalışıyor olursanız olun, kelime öğrenmek olmazsa olmaz bir şeydir. Neden İngilizce konuşamıyorum dersimizin bu bölümünde İngilizce kelimeler nasıl doğru şekilde öğrenilir konusu üzerine değineceğim. Ne yazık ki internette izlediğim birçok İngilizce öğrenme tavsiye videolarında İngilizce kelimelerini öğrenmek yerine ezberlemek konusu geçmektedir. İngilizceyi kendi kendine öğrenmiş ve hiçbir şekilde öğretmenlik eğitimi almamış bu kişilerin size tavsiye ettiği hemen 1000 tane İngilizce kelime ezberle yöntemleri size fayda sağlamaktan çok zarar verecektir. İngilizce kelime ezberlemek ile İngilizce kelime öğrenmek aynı şeyler değildir. Birçok insan İngilizce kelimeler öğrenmekten ziyade ezberlemeye çalışıyor. Bu dersimizde bu iki şeyin neden farklı olduğunu öğrenecek ve doğru şekilde İngilizce kelime öğrenme tekniklerini öğreneceksiniz. Dersimize başlamadan önce lütfen videonun Türkçe veya İngilizce altyazılarını açmayı unutmayın. Bu dersi izleyen Türk ve yabancı öğrencilerimin dediğim hiçbir kelimeyi kaçırmadan izlemelerini istiyorum. Türk öğrencilerim İngilizce altyazıları açtığı takdirde bu dersi güzel bir İngilizce çeviri dersi olarak da kullanabilirler. Yabancı öğrencilerim ise Türkçe veya İngilizce altyazıları kullanarak bu dersi güzel bir Türkçe dinleme veya çeviri dersi olarak da kullanabilirler. Bu derste anlattığım her şeyi yazılı bir PDF olarak indirmek isterseniz lütfen video açıklamasındaki linki ziyaret ediniz. Sitemize ücretsiz olarak üye olup giriş yaptığınız takdirde bu ve diğer tüm derslerin PDF dosyalarını indirebilirsiniz. Evet, ders zilimiz de çaldı. Hazırsanız dersimize başlayabiliriz. Hmm. Tüm dillerin temelini ilk önce sesler, daha sonra bu seslerin birleşiminden oluşan kelimeler oluşturur. Akıcı İngilizce konuşmak istiyorsanız, daha önce de birçok kez söylediğim gibi kelime hazneniz olabildiğince fazla olmalıdır. Birçok öğrencim yeni bir kelimeyi ezberleyerek öğrendiklerini ama daha sonra ezberledikleri kelimelerin büyük bir kısmını unuttuklarını söyler. Bunun sebebi ise kelimeleri rote memorization yani yineleme ile öğrenme tekniğiyle ezberlemeye çalışmalarındandır. Yineleme ile bir şey ezberlemenin bence tek bir avantajı var. O da eğer ezberlediğiniz bir bilgiyi çok yakın bir zamanda tek seferliğine kullanmanız gerekiyorsa ve daha sonra unutsanız da bir önemi yoksa işinize yarayacak bir yöntemdir. Mesela bir konu hakkında sunum yapacaksınız ve öğrenmeniz gereken bazı bilgileri daha sonra kullanmanız gerekmiyorsa o zaman rote memorization yani yineleme ile öğrenme tekniği işinize yarayabilir. Bizler İngilizce kelimeleri kısa süreliğine aklımıza tutmak için öğrenmeyiz. Kalıcı olması için öğreniriz. Bu yüzden İngilizce kelimeler öğrenmek için yineleme tekniği çok kötü bir yöntemdir. Peki bunun bir alternatifi var mıdır? Olmaz olur mu? Hem de birden fazla. Sizlere benim hem öğretmenlik hem de öğrencilik hayatım boyunca kullandığım etkili yeni kelime öğrenme yöntemlerinden bazılarını bahsetmek istiyorum. Dikkat etmeniz gereken bir şey var. Anlatacağım bu yöntemler aslında birbiriyle bağlantılı aşamalardır. Eğer öğrendiğiniz kelimelerin kalıcı olmasını istiyorsanız sadece ilk yöntemi uygulayıp bir sonraki yöntemi es geçemezsiniz. Hepsini kullanmanız lazım. Aksi takdirde bir süre sonra bu kelimeler ya aklınızdan uçup gidecektir ya da doğru kullanamayacaksınız. Öğreneceğimiz ilk yöntemin adı Association Method yani ilişkilendirme yöntemidir. Adından da anlaşılacağı üzere eğer öğreneceğiniz kelimeyi hatırlaması kolay bir görselle veya bağlamla ilişkilendirirseniz hatırlaması daha kolay olacaktır. Mesela steal yani çalmak fiilini kelime hazneme katmak istiyorum. Steal kelimesinin sadece ilk anlamına odaklanırsam akılda kalıcı olması zor olabilir ama sohbet İngilizcesinde sıkça kullanılan şöyle bir kalıp var. What a steal!
Yani ne kadar ucuz. Şimdi bir şeyi çalarsanız para ödemezsiniz değil mi? Sakın hırsızlığı teşvik ettiğimi düşünmeyin. Bu örnek ifadede bir şeyin olması gerektiğinden çok daha ucuz olduğunu ve onu o fiyattan satın aldığımızda sanki hırsızlık yapıyormuşuz gibi bir hisse kapılabiliriz. Bahsettiğimiz şey için farkında olmadan duygusal bir bağ kurduk. Gördüğünüz gibi basit bir ifadeden kelimenin anlamını, yan anlamını ve kullanıldığı bağlamı kalıcı bir şekilde öğrendik. Bir kelime öğrenmeye çalışırken kelimenin sadece ilk anlamına odaklanıp öylece bırakmayın. Kelimeyi her zaman bir metin veya bir senaryo içerisinde hayal edin. O senaryo ne zaman aklınıza gelirse gelsin, o kelimenin anlamı aklınıza canlanacaktır. Adı üstünde ilişkilendirme yapacaksınız. Bu sayede hem o kelimeyi doğru bir şekilde öğrenmiş olacaksınız, hem de yan anlamlarını öğrenmiş olacaksınız. Kelime öğrenmek sıkıcı olmak zorunda değil, eğlenceli de olabilir. İkinci yöntemimiz, ilk yöntemimizin devamı niteliğindedir. İlk yöntemimizde öğrendiğimiz yeni kelimemizi bir hikaye ile ilişkilendirmiştik. Şimdi öğrendiğimiz o hikayenin kalıcı olması için bunu ilk olarak kağıda dökmemiz, sonra da söze dökmemiz lazım. Demek istediğim, öğrendiğiniz yeni kelimeyle ilgili örnek bir diyalog oluşturmaya çalışın. Mesela 2 tane karakteriniz olsun ve bu karakterler arasında bir sohbet gerçekleşsin. Steal yani çalmak kelimesiyle ilgili ilk temel anlamı kapsayan bir diyalog oluşturun. Bu diyalogda evinize gecenin bir yarısında izinsizce giren ve değerli bir şeyinizi çalan bir hırsızdan bahsedebilirsiniz. Daha sonra yeni bir diyalog oluşturun ve bu diyalogda pazarda gördüğünüz çok lezzetli meyvelerin ne kadar ucuza satıldığını, yani o kadar ucuz ki sanki bedavaya veriliyor anlamını kapsayan steal ile ilgili bir diyalog oluşturun. Bir şeyin kalıcı olmasını istiyorsanız onu yazıya dökmeniz çok önemlidir. Öğrendiğiniz şeyi yazıya ne kadar çok dökerseniz o kadar kalıcı olacaktır. Daha sonra yazdığınız bu diyalogları bir arkadaşınızla sözel olarak tekrar edebilirsiniz. İngilizce'de role play yani rol yapma ile hem yeni kelimenizin pratiğini yapmış, hem de dil bilgisi çalışmış, hem de konuşma İngilizcesi pratiği yapmış olursunuz. Tek seferde 3 farklı şeyin pratiğini yapmış oluyorsunuz. Bence oldukça güzel bir şey. Sizce de değil mi? Kelime öğrenmek bir yarış değildir. Bir günde 100 kelime öğrenmek de doğal bir şey değildir. Birçok eğitim platformunda veya YouTube eğitim videosunda sizlere ayda binlerce kelime ezberleyebileceğinizi söyleyen insanlar var ama bu öğrendiğiniz 5000 kelimenin kaç tanesi aklınızda kalacak? Araştırmalara göre ana dili İngilizce olan insanların 10.000 ila 20.000 kelime bilmelerine rağmen günlük hayatta sadece 5.000 kelime kullandıkları söyleniyor. Bu yüzden binlerce kelime öğrenmek için gereksiz bir yarışa girmeyin. Öğrendiğiniz yeni kelimelerin kalıcı olması zaman alan bir işlemdir. Bir günde 100 kelime ezberlemek, o kelimeleri öğrenmek değildir. Sadece ezberlemektir. Fark ettiyseniz kendi kullandığım kelime öğrenme yöntemini açıklarken de ezberlemekten hiçbir zaman bahsetmedim. Ezberlemek geçicidir ve kalıcı hafızanıza bir faydası olmaz. Lütfen kelime ezberlemekten kaçının. Kelime öğrenmeye odaklanın. Yeni bir kelime öğrenirken mesela steal kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelere de odaklanabilirsiniz. Steal kelimesiyle eş anlamlı olan kelimeler arasında abduct, embezzle ve loot gibi birçok kelime vardır. Bazı kelimeler eş anlamlı olurken bazıları içeriğe göre tamamıyla farklı anlamlarda kullanılabilir. Bu yüzden yeni bir kelime öğrenirken mutlaka bir içerik içerisinde öğrenmeniz lazım. Abduct kelimesinin çalmak anlamı vardır ama kaçırmak anlamı da vardır. Uzaylı filmlerini severseniz filmlerde onlar bizi steal etmez, yani çalmaz. Abduct eder, yani kaçırırlar. Çünkü biz nesne değiliz, bir canlıyız. Kafanızda değişik ilişkilendirmeler oluşturarak ve biraz önce bahsettiğim rol oynama yöntemini kullanarak bu kelimeleri kalıcı olarak hafızanıza aktarabilirsiniz. Benim uyguladığım bir başka yöntem ise müzikle kelime ve kalıplar öğrenmedir. Aslında müzik dinlerken de kelimeleri biraz önce bahsettiğim ilişkilendirme ile öğreniyoruz.
Bu ilişkilendirme ister şarkıcının kendi ilişkilendirmesi yani şarkının sözleri olsun, isterseniz de sizin kendi yaptığınız ilişkilendirme olabilir. Mantık aynıdır. İngilizce vurgu bazlı bir dildir. Bu yüzden cümle içerisinde gördüğünüz kelimeleri melodilerle de öğrenebilirsiniz. Arapçada Kur'an'ın sureleri ilk zamanlarda sözel olarak ezberletilen bir şeymiş. Zamanla insanlar bunun akılda daha kolay kalması ve unutulmaması için Kur'an'ın surelerini melodilerle ilişkilendirmeye başlamışlar. Eğer Müslüman bir ülkede yaşıyorsanız ve cami minaresinden ezan sesini duyabiliyorsanız, söylenilenlerin kulağınıza bir melodi, hatta bir şarkı gibi geldiğini fark edebilirsiniz. İlişkilendirme yöntemi sadece görsel bir şeyle sınırlı değildir. Bir kelimeyi bir görselle, senaryoyla, duyguyla, melodiyle ve daha birçok şeyle ilişkilendirebilirsiniz. Mesela görme engelli insanlar bir şeyi kokuyla ilişkilendirebiliyormuş. Eğer dil bilimciyseniz veya dil bilimiyle ilgileniyorsanız kolayca yeni kelimeler öğrenebilirsiniz. Dil bilimciler bir kelimenin kökenini araştırır ve bunun sonucunda bir kelimenin hangi dilden geldiğini ve aslen hangi anlamda kullanıldığını öğrenebilirler. Bir kelimenin kökenini araştırarak o kelimenin değişik kullanımlarını, eş anlamda kullanılan başka kelimeleri ve içeriğe göre farklı anlamdaki kullanımlarını da kolayca öğrenebilirsiniz. Dil bilimciler de yeni kelimeler araştırırken ve öğrenirken biraz önce bahsettiğim ilişkilendirme yöntemini çok etkili bir şekilde kullanırlar. Elbette onların kullandığı ve burada bahsetmediğim değişik ilişkilendirme yöntemleri de vardır. Mesela cümle içerisinde olumsuz anlamda kullanılan kelimelere değişik renk profilleri altına toplayıp bunlarla benzer kullanımı olan veya eş anlamına gelen birden fazla kelimeyi kolayca ilişkilendirebiliyorlar. Bu yönteme renk grubu, İngilizce'de ise color scheme ile kelimeleri kategorize etmiş oluyoruz. Peki bu yöntemler bir yana yeni bir dil öğrenirken ilk başta hangi kelimelerden öğrenmeye başlamak doğrudur? İlk olarak en sık kullanacağınızı düşündüğünüz isim, fiil, sıfat ve zarfları öğrenirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Hedef dilde öğreneceğiniz birçok temel kelimenin kendi ana dilinizde de aynıları olabilir. Benim tavsiyem ana dilinizde de bulunan, telaffuzu yakın ve aynı anlama gelen eş asıllı cognate kelimelerden öğrenmeye başlamanız daha mantıklı olacaktır. Eş asıllı kelimeler tam olarak nedir diye sorarsanız, ana dilimizde başka dillerden aldığımız bazı kelimeleri düşünelim. Mesela ana diliniz Almanca ise İngilizce'de bulunan ortak kökenli ve okunuşları benzer olan kelimeleri düşünelim. Almanca'da finger yani parmak, İngilizce'de de finger'dır. Aynı şekilde Almanca'da glass, cam, İngilizce'de de glass. Duncan, düşünmek, think. Mutter, anne, mother'dır. Ana dili Türkçe olan öğrencilerim için aksan, İngilizce'de accent, aktif, İngilizce'de active ve bariyer, İngilizce'de barrier'dır. Kelime öğrenmeye eş asıllı kelimelerden başlarsanız o dili öğrenmeye 1-0 önde başlamış olursunuz. Bunun sebebi ise diller arasında ödünç alınıp verilenler belki de 1000'den fazla eş asıllı kelime olmasından dolayıdır. Elbette bir dil öğrenirken o dilin kendi öz kelimelerinde öğrenmemizde fayda vardır. Çünkü bazı ana dil konuşucuları sizin kullandığınız eş asıllı dillere, eş asıllı kelimelere alışık değilse tam olarak ne demek istediğinizi anlamayabilirler. Ben Japonca öğrenirken çok fazla eş asıllı kelime öğrenmeye odaklanmıştım ve Japonlarla sohbet ederken onlar bazı cümlelerimdeki ifadeleri anlamakta zorlandılar ya da beni hiç anlamadılar. İngilizce öğrenirken başlangıçta eş asıllı kelimelerle başlayabilirsiniz. Ama daha sonra mutlaka sıkça kullanılan öz ifadeleri ve kelimeleri de öğrenmeyi unutmayın. Bu derste size anlatmak ve özellikle altını çizmek istediğim şey, kelimeleri anlamsızca yineleme yöntemiyle ezberlemeyin. Ezberlemek kalıcı bir şey değildir. Sadece kısa süreliğine aklınızda kalmanızı istediğiniz şeyler için bunu yapın. Mesela süpermarkete gidecekseniz ve almanız gereken şeyleri aklınızda tutmak istiyorsanız bu durumda bu yöntemi kullanabilirsiniz. Yine de bu yöntem yerine ilişkilendirme yöntemini de kullanabilirsiniz. Mesela alacağınız şeylerin listesini
kolayca unutamayacağınız bir şarkıya veya melodiye dönüştürebilirsiniz. İlişkilendirme yöntemini yapamayacağınızı düşünüyorsanız ilk başta bahsettiğim bu örneği bir sonraki süpermarkete gidişinizde uygulamayı deneyin. Göreceksiniz ki bir şeyin aklınızda kalması sandığınızdan çok daha kolay olacaktır. Kelime öğrenmeyi zevkli bir oyuna dönüştürebilirsiniz. Bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar bundan sonra sizden "Hocam İngilizce kelimeler nasıl ezberlenilir?" gibi sorular duymak istemiyorum. Bu sorudaki ezberlemek kelimesi yerine öğrenmek kelimesini kullanıp bana bu soruyu tekrardan sorarsanız o zaman yardımcı olabilirim. İzlediğiniz bu dersi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sol tarafımda gördüğünüz sosyal medya sitelerini kullanıyorsanız Bay İngilizce'yi oradan da takip etmeyi unutmayın. Bu video dersi Bay İngilizce'nin YouTube ve Facebook kanalından da izleyebilirsiniz. En iyi izleme deneyimi içinse Bay İngilizce'nin internet sayfasından izlemenizi tavsiye ederim. Unutmadan lütfen bu dersi ihtiyacı olabilecek arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve yakınlarınızla da paylaşın. Bu derste anlattıklarımızı pekiştirmek adına size verdiğim ödevi yapmayı unutmayın. Video açıklamasındaki linke tıklayıp ders sayfasının en aşağısına bakarsanız ödevinizin linklerini görebilirsiniz. Ödevler hem Türkçe hem de İngilizce olarak mevcuttur. Eğer bu veya diğer derslerimiz hakkında konuşmak, fikirlerinizi paylaşmak ve sorularınızı sormak isterseniz Bay İngilizce'nin forumlarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturarak hemen tartışmalara katılabilirsiniz. Arkadaşlar bu derste öğrendiklerinizi düzenli olarak uygulamayı unutmayın. Bir sonraki dersimize kadar kendinize iyi bakın.